Neredeyse bir yıldır sağlık konuşuyoruz, Covid salgınını konuşuyoruz ve bu program boyunca da Covid salgınının kentler üzerine olan etkisini sıklıkla konuştuk. Ama bu hafta sağlık ve kentler ilişkisini doğrudan ele alıyoruz. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar, Yahya Kuriş ile beraber haftalık kent turumuza çıkıyoruz. Bu hafta sağlık konuşacağız. Aslında bir yıldır sağlık konuşuyoruz. Sadece sağlık konuşuyoruz. Pandeminin etkisini, insanlar üzerindeki, mekanlar üzerindeki ve yöneticilerin buna yönelik tepkilerini konuşuyoruz. Ama bu hafta biraz daha doğrudan sağlıklı kentleri konuşmak istiyorum. Çünkü sağlıklı kentler aslında Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulmuş bir program biliyorsunuz. Türkiye'de sağlık deyince belediyeler gözünden bakınca nedense aklımıza hemen dağıtılan maskeler, hijyen maddeleri, işte caddelerin yıkanması, bir takım binaların, mekanların temizliği gelir. Oysa sağlık ve kent ilişkisi bunun çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. Tam da aslında sağlıklı kentler çerçevesinin işaret ettiği gibi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı kentler vizyonu 6 başlıktan oluşan bir çerçeve sunuyor. Buna insana yatırım, yani aslında insanın gelişimine, beşeri gelişimine, kültürel gelişimine, sosyal gelişimine yönelik katkılar da sağlıklı kent perspektifinde. Sadece insanların ilişkilerini iyileştirmek değil, o insanların kent katılımına, kentin yönetimine katılımını da bir sağlık belirtisi olarak algılıyor. Sosyal kalkınma, döngüsel ekonomi çok konuştuğumuz, yani o kentin refahını güçlendiren, arttıran, geliştiren de sağlıklı kent olmanın bir gereği. Sadece kentin yapılı çevresine ve insanlarına değil, doğasına da saygı gösteren, yani gezegeni de koruyan bir yaklaşım gerekiyor. Ve barış, yani o kentin sakinlerinin kendi aralarındaki dostluk ilişkisini, güven ilişkisini tesis edecek, dışlamayı, ayrımcılığı önleyecek, kapsayıcı, yolsuzluk karşıtı, eşitlikçi bir politika izlemek de sağlıklı kentlerin bir başka boyutu. Bunların haricinde bir de mekan boyutu var. Tabii ki sosyo-kültürel ve fiziksel çevreye erişim de sağlıklı kentler perspektifinin bir parçası. Peki neden burada çekiyoruz? Bunun da bir anlamı var. Arkamda görmüş olduğunuz bina eski bir cezerye fabrikası. Bizim çok hayallerimiz vardı burada ne güzel şu yapılır, bu yapılır, düğün salonu için harika olur diye düşünürken şimdi tabii ki biz düğün salonu için yeterli parayı toplayana kadar bir müteahhit bir konut projesine çevirdi. Ama önemli olan nokta şu, burası yani eski imalathane yapımının içinde, yani yapısının içinde çok fazla asbest kullanıldığını duymuştuk ve bunu da paylaşmıştık. Belediye de buna duyarsız kalmadı ve burada asbestli malzeme söküm kurallarına uygun bir şekilde süreci takip etti, yönetti ve buradan yaklaşık 20 ton malzeme prosedürlere uygun bir şekilde söküldü, ambalajlandı, paketlendi ve yine lisanslı araçlarla imha için Ankara'ya gönderildi. Bu çok önemli çünkü bu bir zahmet, bu bir önemli bir masraf ve aslında muhtemelen çok da buradaki arsa sahiplerini, üstlenici firmanın da çok hoşuna giden bir gereklilik, bir talep olmasa gerek belediye açısından. Ama buna katlanılmış olması, bunun yönetilmiş olması gerçekten önemli. Özellikle bu kentsel dönüşümün bu kadar gündemimizde olduğu bir çağda, yani sadece kentsel dönüşüm bir takım eşitsizlikler yaratmıyor. O binaların yıkıldıktan sonra ortaya çıkan asbestli malzeme, kanserojen malzeme de bizi etkiliyor. Dolayısıyla orada hak sahibi olmayabiliriz. Oradaki dönüşüm alanı bizimle doğrudan ilgili olmayabilir. Ama o kentin havasına sızan asbestli malzemeler hepimizi tehdit ediyor, şehirleri tehdit ediyor. Buna yönelik olarak Mekanda Adalet Derneği'nin hazırladığı asbest kısa belgeselini yukarıya bırakalım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Yenişehir Belediyesi'nden devam edelim. Sadece asbestli malzemeye gösterdiği özenin ötesinde bir başka takdiri daha hak ediyor. Çünkü geçen ay inşaat kirliliğini önleme yönetmeliğini kabul etti belediye. Bu şu demek, inşaat yapılırken çevreye olan zararın asgariye indirilmesi için bir takım denetimler yapılıyor. İnşaata giriş çıkışlarda
yolun stabilize edilmesi, böylece o kamyon ve iş aletlerinin lastiğinde, inşaat pisliğinin başka alanlara taşınmaması, yağmur suyu rögarlarını kapatacak şekilde bir takım atıkların ortaya çıkmaması, şantiye çevresinin kapanması, mevcut ağaçların korunması, bitkisel toprağın korunması, yani o sırada inşaat sırasında çıkan toprağın da heba olmaması ve beton yıkama kamyonları için bir deşarj alanının tahsisi gibi maddelerin denetimi yönetmeliğe bağlanmış durumda. Yenişehir Belediyesi inşaatın yoğun olduğu bir ilçe, gelişen bir ilçe. Bu tür noktalara riayet edilmesi gerçekten önemli. Bu hem asbeste hem de bu inşaat kirliliğiyle olan mücadelesinde belediyenin adını anmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü inşaat sektörünün çevre kirliliği üzerindeki etkisi tahminimizden çok büyük. Karbon emisyonundaki ana faillerden biri. Her sene yaklaşık 6,3 milyar metrekare inşaat yapılıyor ve bu inşaatlarda hem inşaat malzemeleri kullanılması hem de bu yapıların ortaya çıkarılması için harcanan fosil yakıtlardan dolayı dünya üzerindeki kirlilikte 3. sırada, yani fosil yakıtlardan ve toprak kullanımının, yani o ormansızlaştırmanın, bu betonlaşmanın ötesinde inşaat sektörü doğrudan ana faillerden biri sayılıyor. Bu sorumluluğunun önemli bir boyutunda da çimento yer alıyor. Çünkü çimento en büyük kirleticilerden biri. Bu içinde bulunan karbon çözülümünün doğaya zararı tek başına çok önemli bir sırada yer alıyor. Dünya çapındaki karbon emisyonlarını izleme atlasına baktığımızda da Türkiye içinde en önemli kirleticilerden biri. Hatta dünyada 3. demiştik ama Türkiye'de 2. fosil yakıtlardan sonra en büyük kirletme unsuru olarak çimento görülüyor. Sadece inşaatlar değil, hava kirliliği de kentlerin sağlıkla olan önemli bileşenlerinden biri. Avrupa Çevre Ajansı'nın geçen sene yayınladığı bir rapora göre yaklaşık 400 bin kişi hava kirliliği yüzünden erken yaşta hayatını kaybediyor. Bu eşitlikle de, sosyal adaletle de ilgili, çünkü sosyal adaletsizliğin arttığı yerlerde bu ölüm oranları daha da artıyor. Çünkü genel olarak hava kirliliğin mağdurları alt düzey, yoksul kesimler, yoksul mahalleler. Örneğin Norveç'te veya İzlanda'da bu ölüm oranları düşerken Afrika ülkelerinde, Asya ülkelerinde bu oran çok daha yükselebiliyor. Buna yönelik olarak C40, daha önce de konuşmuştuk hatırlarsınız, iklim değişikliği için, iklimi korumak için bir araya gelen 40 büyük şehrin kurduğu bu ağ, şimdi 97 üyesi var. Sadece Türkiye'den İstanbul üye bu C40 ağına. Bu bir deklarasyon yayınlayarak temiz hava için kriterler koymayı, bu kriterlere uyacak planlar yapmayı ve gelişmeleri raporlamayı taahhüt ettiler. 37 kentin imzası var. Türkiye'den henüz İstanbul buna imza atmış değil. Karbon emisyonu ve hava kirliliği ile ilgili olarak iyi bir uygulama gözüme çarptı. Londra'nın merkezi ultra düşük karbon emisyon sahası ilan edilmiş. Temiz hava sahası gibi. Sistem şöyle işliyor. Zaten Londra'nın merkezine girişlerde bir ücret uygulaması vardı. Şimdi karbon emisyon oranı belli bir düzeyin üzerinde olan araçlardan, özellikle bu nakliyatta kullanılan kamyonlardan, ticari taşıtlardan bir ücret alınmaya başlamış. Dolayısıyla oraya eğer geliyorsanız, kirletiyorsanız bunun bedelini ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla orada şehir merkezinde çevreyi kirleten araçların cezalandırılması, daha temiz araçların tercih edilmesine yönelik bir teşvik yaratılmış. Peki buna imkanı olmayan kesimler nasıl, bir de onlara böyle bir yük getirmek adil mi sorusu geliyor. Londra Belediyesi özellikle gelir durumu böylesi bir dönüşümü, aracı değiştirmeye yetmeyecek kesimlere 60 milyon dolarlık bir fon ayırmış. Bu fondan işte ihtiyaç sahibi aracı dönüştürmek, yeni araç, daha temiz araç alma ihtiyacı duyanlara destek olunacak. Ayrıca buradan elde edilecek gelir, yani o alana girişte tahsil edilecek ücretler bir fonda toplanarak bunlar da toplu taşımanın geliştirilmesine kullanılacak. Buradan Londra'dan Amerika'ya gidelim. The Cambridge, Amerika'daki fosil yakıtların zararına işaret eden bir uygulamaya
geçmiş. Amerika'da ilk sayılıyor bu uygulama. Ve benzin pompalarının üzerinde o sigara paketlerinin üzerindekine benzer ibareler konmuş. Yani de o fosil yakıtların çevreye ne kadar zararlı olduğunu, ne gibi etkileri olduğuna dair bir takım hatırlatıcılar. Tabii Türkiye'den bakınca nasıl pek anlam veremiyoruz ama biliyorsunuz yurt dışında o pompayı herkes kendisi self-servis gibi kendi arabasını kendi benzinine koyar ve o sırada onu görüp hatırlaması gerekiyor. Ve bu makalenin yayınlandığı America Streets blog bunun durmaması gerektiğini, başka uygulamalara da mesela 4x4 araçlara veya işte bisiklete bakmadan kapısını açanlara dair de bir takım uyarılar, benzer uyarılar yapılması yönünde tavsiyede bulunmuş. Yine biz Covid'e dönelim sağlıkla ilgili olarak. Aşı mimarlığını konuşmak istiyorum. Çünkü işte şimdi artık bir aşının verdiği umut, aşı olmaya dair bir beklentimiz var. Peki bu aşının nasıl olacağına dair Türkiye'de çok tartışmadık. Ne zaman olacağımıza, hangi aşıyı olacağımıza tartıştık. Ama aşı merkezlerini çok tartışmadık. Oysa bu Avrupa'da önemli bir hazırlık süreci yaşamış. Öyle ki işte Berlin'de bir takım buz patinaj sahaları, havaalanı terminalleri, bir bisiklet stadyumu, hatta bir fuar merkezi aşı merkezine dönüştürülmüş. Amaç en hızlı şekilde, en kolay şekilde aşılamayı yapmak ve böylece de hemen bağışıklığı, yani o virüse karşı güçlülüğü toplumun geneline yaymak. İngiltere'de mesela bir hipodrom aşı merkezine dönüştürülmüş. Hatta bir katedral dönüştürülmüş, bir stadyum dönüştürülmüş. İtalya'da bir modern sanat müzesi, keza Londra'da bilim müzesi aşı merkezine dönüştürülmüş. Amerika'da tahmin edeceğiniz gibi büyük bir otopark aşı merkezine dönüştürülmüş. Bu şu açıdan önemli. Uzmanlar aşı merkezi seçiminin aşıya yönelik kuşkuculukla bir mücadele aracı da olabileceğine vurgu yapıyorlar. Yani oradaki zaten aşina olunan, zaten belli bir şekilde ortaklık hissedilen merkezlerin aşı merkezine dönüştürülmesi aşıya dair soru işaretlerini de ortadan en azından zayıflatacağı düşünülüyor. Türkiye'de aşı merkezi diye bir şey pek duymadık. Bir düzenlemeye göre 50 yatağın altındaki hastanelerde 5, 200 yatağa kadar olanlarda 10, 399 yatağa kadar olanlarda 15, işte imkanlara göre 25'e kadar aşı odası düzenlemesi gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'da gördüğümüz önlemlerin, hazırlıkların aksine burada daha perakende bir aşılama sistemi öngörülmüş. BBC'deki bir haberden, Funda Nur Öztürk'ün 12 Ocak 2021'deki bir haberine dayanarak şunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bütün aile sağlık merkezleri, yani aşılamada bir diğer uygulama alanı olan aile sağlık merkezlerinin de buna yeteri kadar hazır olmadığını anlıyoruz. Zaten çok önemli fiziksel altyapı sıkıntıları var. Türk Tabipler Birliği'nin aile hekimliği kolu üyesi Doktor Emrah Kırımlı'nın açıklamalarına yer verilmiş haberde. Türkiye'deki poliklinik hizmetinin %35'ini yapıyormuş aile hekimleri. Fakat personelin %5'i buralarda çalışıyor. Dolayısıyla hemşire sıkıntısı var, sekreter sıkıntısı var ve bu aile hekimlerinin %30'u da kiralık apartman dairelerinde yapıyorlar. Şimdi buradan bakınca o zaman kent yönetimleri aile sağlık merkezlerine yönelik herhangi bir destek sunuyor mu? Sağlık hizmetinin verildiği yerlere dair bir takım acaba uygulamaları var mı diye baktığımızda bir takım poliklinikler var ilçe belediyelerinin. Tuzla Belediyesi'nin aile sağlık merkezi, hatta ilk eğitim aile sağlık merkezi açtığını da öğreniyoruz. Tabii yerel yönetimlerle ilgili şöyle bir sıkıntı var. O merkezi açsa bile kendisi işletme durumunda kaldığında bakanlıkla ilgili kadro tahsisinde sıkıntı yaşıyor. Kadro tahsisine pek istekli davranmıyor bakanlık. Tam tersine belediyelerin elindekileri alma yönünde bir eğilimi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait mesela hastane 2010 yılında bakanlığa devredilmiş. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla sadece İzmir ve Gaziantep'te büyükşehir belediyelerinin hastaneleri var. Diğer yerlerde pek bir hastaneye rastlamıyoruz. Tabii sağlık hizmetine karşı tamamen yabancı da değil belediyeler. Çankaya Belediyesi'nden bir uygulama. 7 Nisan Sağlık Günü'nde, yani geçen 7 Nisan'da yepyeni bir projeye imza atmış Çankaya Belediyesi ve Çankaya'da yaşayan her vatandaşa özel sağlık kuruluşlarında %50'ye varan indirim sağlayan bir kartı kamuoyuyla paylaşmış. Burada işte katılan özel sağlık kuruluşları belli oranlarda bu karta sahip olanlara indirim sağlıyor. İlk bakışta
Size garip gelmeyebilir belki ama ben çok yadırgadım. Çünkü sağlığın ticarileşmesini, özel tesisler üzerinden verilmesine kuşkuları, çekincesi olmasını beklediğimiz bir anlayışın belediye başkanının, belediyesinin böylesine oradaki özel sağlık hizmetini teşvik edici, onları destekleyici bir icraata imza atmış olmasını ben hayli garipsedim. Bunun da paylaşmadan edemiyorum. Yine Londra'ya dönelim. 24 Ocak'ta GQ dergisi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'la bir söyleşi yapmış. Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor ama esas belediye başkanı kendi sağlığını, özellikle de ruhsal sağlığına dair çok samimi açıklamalarda bulunmuş. Bu dönem boyunca ne kadar zorlandığını, fakat bu zorlukları aşmak için dürüstlükten ne kadar beslendiğini, ailesinin desteğini ne kadar gördüğünü paylaşmış. Bu çok önemli geldi bana. Türkiye'de belediye başkanları hiç böyle yorulmaz, üzülmez, hiç böyle depresyona girmez gibi düşünüyoruz. Gerçekten de çok zor bir iş yapıyorlar ve yıpranmamaları mümkün değil. Ama bu yıpranmanın acısı genelde en yakınlarındakine çıkar. Hatta öyle ki bakın Nevşehir'e dönelim. Nevşehir Belediye Başkanı kişisel sağlık sorunlarını öne sürerek görevden affını istemiş, istifasını istemiş. Dolayısıyla bunu Nevşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından gördüm. Çok ilginçti. İlk satırda belediye başkanımız Rasim Arı görevini bırakmıştır. Sağlık sorunları sebebiyle görevi bırakan eski başkan. Bir satırda eski başkan olunabiliyor. Bu tabii sağlık sorunları işin birazcık gerekçesi, resmi gerekçesi. Oysa önceki döneme dair bir takım yolsuzluklarla ilgili tavrı, Kayseri Belediye, Büyükşehir Belediyesi olan çekişmesinin bu istifada etkin olduğu biliniyor ya da bu istifada etkin olduğu düşünülüyor. Ona dair iddialar var. Sağlık sebepleriyle istifa veya toplumsal sağlık için istifa ile bitirelim. 2 Şubat'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak Melih Bulu'yu istifaya davet etti. Çünkü bu yaşanan gerginliğin hem öğrencilerin hem İstanbulluların güvenlik güçleriyle yaşadığı sorunu çözmesinin istifasıyla mümkün olduğunu ve bunu yapmaktan sakınmamasının bir milli görev olduğunu işaret etmiş ve buna yönelik istifa tasarrufunda bulunmasını çok böyle zarif bir dile getirmiş. Dolayısıyla sağlık için istifa, istifa için sağlık, bunların hepsi tartışabilir. Bu haftalık daha fazla uzatmayalım. Ruh sağlığınızı daha fazla zorlamayalım ve müsaade isteyelim. Her hafta olduğu gibi bu haftada Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteği baki. Zaten bu içeriği oluştururken Mekanda Adalet Derneği ile de yakın mesai yapıyoruz. Sizler de düşüncelerinizi, eleştiri ve önerilerinizi e-mailimden, Instagram hesabımdan ve Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Eğer Kültürhane'yi, Kültürhane'nin bu ve benzeri etkinlerini desteklemek isterseniz de aşağıda YouTube topluluğumuz, yukarıda Patreon linkimiz emrinize amade. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.